Arkadaşlar merhabalar. Dünkü Powell sonrası piyasalar oldukça sert satışıydı. Çünkü faiz hakkında oldukça şahin açıklamalarda bulundu. Yine bugün ekonomik takvime baktığımızda bugün de volatiliteyi yüksek oluşturacak bir ADP verisi var. Saat 4.30'da bugün de yine bir sert bir hareket oluşacaktır. Şimdi dünkü Powell konuşması sonrası 50 püslük fiyatlama Mart ayında %72'ye fırladı. Yani buradaki rakam bir ay önce 0.04'tü. Tabii 50 pipsin %72'ye ulaşması bütün enstrümanlarda sert satışlar getirdi. Şimdi bugünkü ADP verisi öncesi risk iştahını nasıl ayarladığımı da göstereyim. Yine nötr ayarlıyorum. Yani buradaki hedef kanal kadar düşüş geldiğinde algoritma alım yapacak. Yükseliş geldiğinde de satış yapacak. Şimdi enstrümanların bu risk iştahına göre verdiği işlem noktalarını göz atmış olalım. Dolar endeksi 136.75 gelirse sell yapacak. JP'ye 138.35 gelirse sell yapacak. GBP 1.17.40 gelirse buy yapacak. Euro 1.04.89 gelirse buy yapacak. Hisse senetleri açılmadı. Nasdaq 11.983 gelirse buy yapacak. S&P 500 3.945 gelirse buy yapacak. AVAX 15.23 gelirse buy yapacak. Matic 1.07 gelirse buy yapacak. DOT 5.52 gelirse buy yapacak. Ethereum 1500 gelirse buy yapacak. Bitcoin 21.336 gelirse buy yapacak. Ons altın 1798 gelirse buy yapacak. Gümüş 19.68 gelirse buy yapacak. Şimdi de Copy Trade sayfasına gelelim. Copy Trade sayfasındaki büyümemiz %98'e indi. Son bir aydır büyümemiz %300'den %98'e geldi. Yani portföyümüz %3'te 2 oranında erimiş oldu. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar hani şunu söyleyebilir. Yani işlemler karlı görünmüyor. Neden video çekiyorsun diye. Zaten videonun amacı da bu. Yani sürekli portföyümüz karlı olmaz ya da sürekli de zarar olmaz. Önemli olan portföyü nasıl yönettiğimizdir. Ben bu kendi portföyümü karlı da olsa, zararlı da olsa şeffaf bir şekilde göstererek nasıl yönettiğimi aktarmaya çalışıyorum. Bu hesap çok ufak cüzi bir hesaptı. Toplam 290 euroluk bir kasası vardı.
Şu andaki kasada varlıkta 342 euro hala kârda. Ama son bir ayda ciddi bir şekilde kârdan zarar etti. O da tüm işlemlerde stop loss kullandığım için. Hani normal şartlarda bu hesap bu kadar baskıya patlaması gerekirdi. Ama patlamadı. Onun da sebebi dediğim gibi robot kullanmak ve robotun kendi stop loss ve iş süren stop loss'unu çalıştırıyor olmak. Şimdi video bu kadar olacak. Önemli bir şey olursa tekrar bu videoya ek yaparım. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.